Evet, gladyatörlerin kahramanca savaştığı, imparatorların halka hitap ettiği Kolezyum'dayız bugün. Evet, şimdi artık Kolezyum'a geldik. İçeriye kolayca girdik Roma PES sayesinde. Arkadaşlar yani gerçekten çok övdüm ama burada hiç sıra beklemeden içeriye Roma PES sayesinde girdik. Ama 3-4 tane falan kontrol vardı. Kontrol noktası var burada. Onları böyle aşağı hatta bir tanesi Roma PES'i görmedi bile yani. Hani şeyini görmedi. En son bir sadece Roma PES'teki QR okutuyorsunuz o kadar. Şimdi bakalım içeride bizi neler bekliyor. Roma'daki Kolezyum tam anlamıyla tarihin can bulduğu yerlerden biri. Antik dünyanın en büyük amfiteyatrosu olan bu yapı, milattan sonra 72 yılında İmparator Vespasian'ın emriyle inşa edilmeye başlanmış. Vespasian'ın ölümünden sonra oğlu Titus inşaatı devralarak 80 yılında tamamlatmış. Açılışını düşün, tam 100 gün süren bir etkinlik düzenlenmiş. Bu süre boyunca gladyatör dövüşleri, vahşi hayvan mücadeleleri ve türlü gösteriler sergilenmiş. Roma halkı, imparatorun sunduğu bu görkemli eğlencelere katılarak hem sosyalleşiyor hem de Roma'nın gücünü kutluyormuş. Kolezyum bu anlamda sadece bir eğlence merkezi değil, aynı zamanda Roma'nın kendini gösterdiği bir sahne haline gelmiş, mimarisi de gerçekten etkileyici. Kolezyum yaklaşık 188 metre uzunluğunda ve 156 metre genişliğinde 4 katlı bir yapı. Yani öyle ufak bir şey değil. Devasa, arenanın oval yapısı tüm izleyicilerin sahneyi rahatça görebilmesini sağlıyormuş. Oturma düzeni de özenle tasarlanmış. Hatta imparator, soylular ve halk için farklı bölümler oluşturulmuş. Alt katlarda dövüşçüler ve hayvanlar için karmaşık bir tünel sistemi bulunuyordu. Bu tüneller hipogeum olarak adlandırılıyor ve gösteri zamanı arenanın altından bir anda hayvanlar veya gladyatörler sürpriz bir şekilde çıkarılıyormuş. Adeta bir tiyatro sahnesinde gibi ama çok daha heyecan verici. Kolezyum'daki gösteriler çeşitlilik açısından da çok zenginmiş. Gladyatör dövüşleri elbette en bilinen gösteri türü ama burada sadece gladyatörler savaşmıyormuş, vahşi hayvan mücadeleleri, venatio, antik Roma mitlerini canlandıran dramatik gösteriler ve hatta su savaşları bile sahneleniyormuş. Evet, yanlış duymadın. Kolezyum'un arenasını suyla doldurup gemi savaşları canlandırmışlar. Yani halk için tam bir görsel şölen. Düşünsene, bir anda arenada gemiler ve deniz savaşları izliyorsun. Roma halkı için bu adeta başka bir dünyanın kapılarını açmak gibiydi. Tabii ki bu ihtişamlı yapı zamanla doğanın etkisi altında yıpranmış. Özellikle 847 ve 1231 yıllarında meydana gelen büyük depremler Kolezyum'un güney tarafını ciddi şekilde yıkmış. Ayrıca Orta Çağ'da buradan çıkarılan taşlar başka binaların yapımında kullanılmış. Buna rağmen Kolezyum hala ayakta ve Roma'nın en büyük simgelerinden biri. Zamanın yıpratıcı etkilerine rağmen o kadar sağlam ki hala turistleri kendine hayran bırakıyor. Roma'ya gidersen Kolezyum'un içinde dolaşırken gözlerini kapatıp o eski günleri hayal etmek harika bir his. Halkın tezahüratlarını, dövüşçülerin kılıç seslerini, arenada yaşanan o büyük heyecanı adeta hissediyorsun. Kolezyum yalnızca bir yapı değil, geçmişin sesini bugüne taşıyan bir anıt gibi. Roma'ya yolun düşerse bu tarihi yapıyı görmeden dönme, o büyülü atmosferi bizzat hisset. Daha fazla Roma keşfi ve tarihi detaylar için de beni takipte kalmayı unutma.